Merhaba oksijenler, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Banksy. Banksy'nin kim olduğunu gerçekten kimse bilmiyor ama 1974 doğumlu olduğunu biliyoruz. Ve takma adı olan Banksy ile ün kazandığını da biliyoruz. Bu videomda bu teori ve onun hakkında bildiğimiz gerçekleri açıklamaya çalışacağım. Banksy anonimliğini şimdiye kadar koruyor ve koruyacak da gibi görülüyor. Banksy'nin aslında Robin Guggenheim veya James Harlot olarak olduğunu söylentileri var veya bir graffiti sanat eserinin onun olduğu söylentileri olsa da bunu gerçekten sorgulayacağımız bir galeri veya enstitü yoktur. Çünkü Banksy resmi sanat kuruluşlarına dahil edilmek istemiyor ve bu nedenle bir galeri tarafından da temsil edilmiyor. Çalışmalarını internet üzerinden veya sık sık işbirliği yaptığı bir galeri sahibi olan Steve Lazarides aracılığıyla satıyor. Yeni yayınlanan sanat eserleri için Banksy'nin Instagram hesabına da göz atabilirsiniz. Sanatçı başka sosyal medyayı da kullanıyor. Banksy bir grafiti sanatçısı ve tasarımcısıdır. Bir grafiti sanatı sokakta yapılan sanatlara denir. Banksy hakkında kesin olarak bildiğimiz birkaç şeyden biri bunlar. Banksy'nin çalışmalarının gerçek olduğunu nasıl anlarız? Birçok medya ve uzmanlar Banksy'nin sokaklarda yeni yaptığı çalışmalarını analiz etmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar bazen hemfikir olamayabiliyorlar. Analiz ettikleri özellikler ise renkler, çizim şekli ve semboller ve de Banksy'nin stili. Banksy'nin çalışmasına birçok çalışmalar benzese de bu çizim şeklinden belki bir farklılık görebilirsiniz. Çünkü benzeme şekli neden kaynaklanıyor? Banksy çok fazla şablon kullandığıyla alakalı. Yani fırça vuruşları olmadığı için gerçek Banksy olup olmadığını analiz etmeleri çok zor. Onun için de hemfikir olamayabiliyorlar. Banksy aslında bir protesto sanatçısı da diyebiliriz. Genellikle çalışmalarında net olarak göreceğiniz temalar protesto ağırlıklı. İkiyüzlü, savaşa, kapitalizme, faşizme, otoriteye ve yoksulluğa karşı temalarla da karşılaşabilirsiniz. Çalışmalarında sıklıkla görülen karakterler ise fareler, polisler, askerler, maymunlar, çocuklar ve İngiliz kraliyetinin ailesinin üyeleridir. Ancak Banksy şablonlardan kapsamlı bir şekilde yararlandığı için çalışmalarının çoğaltılması çok kolay olabiliyor. Çünkü fırça darbelerine bakamazsınız. Genelde sokak sanatçıları bu şablonları kullanıyor. Çünkü onlarla daha hızlı çalışabiliyorlar. Bu da polisten zamanında kaçmaları gerekiyorsa önemlidir. Aslında bu akımın altında Dadaizm yatıyor diyebiliriz. Ama akımlarda güncelleme yaptığımızda Dadaizm'den sonra pop art geliyor ve bu sokakta ortaya çıkan yeni bir pop art biçiminin yaratıcısıdır. Yani Banksy babasıdır da diyebiliriz. Bu tür sokak sanatı geniş bir erişime sahip olmasını ve güçlü açıklamalar yapabilmesini sağlıyor. Şehrin Banksy'nin çalışmalarını silip silmeyeceğini verme yetkisi var. Ama Banksy'nin sanatı şehir yetkileri tarafından yok edildiğinde bile siyasi konulara dikkat çekiyor. Bir gerçek var ki Banksy'nin tanınması çok zor olduğunu ve bu medyada istenmeden iz bıraktığı için çalışmalarının birçoğu yalnızca fotoğraflarda görebiliriz. Daha önceki pop art videomu izlediyseniz video ismini muz ve pop art adlandırmıştım. İşte o meşhur muzları resmetmek çok ilham verici olacak ki Banksy'nin çalışmalarında bile muzlar yer almış. Çalışmalarının bazılarını maalesef sadece onu resimlerde görebilirsiniz. Çünkü onu şehir yetkileri duvarlardan temizlettikleri içindir. Bu temizlettikleri çalışmalarından biri Pulp Fiction. Banksy Pulp Fiction filminden bir sahne alarak
o karakterlerin tabancaların yerine çalışmasında muzların resmedildiğini görüyoruz. Banksy özgürlükten yanadır ve bunu eserlerinde birçok defa hepimize vurguladı. Banksy çok güçlü, parası olan ve silahlı olan insanlara karşıdır. Paraya karşı olması bunu 2018 Londra Sotheby's Müzeye evinde göstermişti. Daha önceki muz ve pop art videomda Catalan'ın muz çalışmasının Datuna tarafından yenip videoma kaydedilmesi gibi. Bu sefer Banksy kendi çalışmasını satıştan hemen sonra tablonun içine yerleşik bir elektrikli kağıt öğütücü ile çalışmayı yarıya kadar imha ettirdi. Çalışma ise 1,1 milyon euroya satılmıştı. Bunu da kendisi kayıt edip Instagram hesabından yayınlandı. Burada da bu görüntüyü görebilirsiniz. Arkasına Banksy aslında yarıya kadar değil, tümünü imha etmek istemiş. Banksy ilham aldığı sanatçıyı da açıkladı. Picasso. Picasso kendi döneminde şöyle demiş: "Yok etme dürtüsü aynı zamanda yaratıcı bir dürtüdür." Gördüğünüz gibi Banksy ilhamını bir ikon sanatçıdan almış. Gerçi Banksy de bir ikon olduğunu biliyoruz. Şimdi aklıma gelen şu: acaba Datuna, Muz ve Pop Art videomu izlediyseniz performansını bu çalışmadan etkilenerek mi yaptı bilemeyiz, ama bildiğimiz tek şey varsa sanatçılar sanatlarında bazen başka sanatçıların eserlerinden ve sanat akımlarından ilham alarak sanatlarını yaptıkları kesin.
Oksijenlerim, anlattıklarım net bilgiler. Daha fazla araştırmak istiyorsanız bu bilgilerden yola çıkarak araştırabilirsiniz. Düşünebilen oksijenlerime sesleniyorum. Sanatçılar bize birçok şeyi görmemizi sağlasa da düşünebilen oksijenlere tekrarlıyorum. Oksijenlerim. Düşünebilseniz de sadece düşünce yetmiyor. Sorgulamayı hiçbir zaman unutmayın. Henüz aramıza katılmayan oksijenlere sesleniyorum. Siz de düşünebilen ve sorgulayabilen oksijen olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.